Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere makarnalı bir tarif hazırlayacağım. Makarna ve köfte birleştiriyorum. Sonra beşamel sosuyla karıştırıyor. Ver fırına. Çok güzel olacak inşallah. 10 kişiye yetecek miktarda bir tarif paylaşacağım sizlerle kıymetli seyircilerim. Burada bir paket kelebek makarnamız var. Kaşar peyniri, tereyağı, un, süt. Burası makarna ve sos bölümü. Hemen sağ tarafımda ise benim, sizin sol tarafınızda. Burada 450 gram kıymamız var. 2 diş sarımsak, 2 tane soğan, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, tuza ihtiyacımız var. Köfte bölümü, makarna ve beşamel sos bölümü. Önce köftesiyle başlıyorum. 2 tane soğanı rendeliyorum. 2 diş sarımsakla birlikte baharatlarla lezzetlendirip minik minik top köfteler hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi ocak üzerindeki hareketlilik başlıyor. Bir tanesinde beşamel sos, burada makarna haşlanacak, burada da köfte pişirilecek. Şimdi ocakların ateşlerini yaktım. Önce hemen makarnanın suyunu getiriyorum. Makarnamızın suyunu koyalım. Sıcak su koyarsanız çabuk kaynar, hızlı olur hem de. Güzel. Şimdi makarnada püf noktası, çok aşırı su vermeyelim ki süzdürmek zorunda kalmayalım. Vitamin kaybı olmasın diye söylüyorum. Şimdi hemen biraz tuz atacağım şuraya. Makarnayı haşlama suyuna. Biraz tuz, biraz sıvı yağ veriyorum. Tamam. Biraz da burada beşamel sosu için biraz tereyağı da vereceğim. Biraz da köfteleri kızartmak için yağ ihtiyacımız var. Şimdi makarna suyumuz kaynamak üzere. Beşamel sos, köfteler, hepsini aynı anda yapalım ki zamandan tasarruf etmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce makarnayı sıcak suyun üzerine döküyorum. Sevgiyle geliyor. Bir paket makarna. Hangi makarnayı seviyorsanız ondan kullanabilirsiniz. Evet, makarnayı aldık. İhtiyaç olursa su verelim ama baştan çok vermeyelim. Bu tamam. Hemen şimdi köftelerimizi de alacağız. Burada 2 diş sarımsağı ayırdım. Bütünce atacağım içerisine, aromasından faydalansın diye. Bereket olur inşallah. Maşallah. Bayağı da bir bereketli oldu sevgili seyircilerim. Canım benim, senin altı yanmadın mı? Tamam. Şimdi bir yanda köfteler pişiyor, makarna pişiyor. Beşamel sosu için küçük bir tencereye burada 2 kaşık un koydum. 1 kaşık da tereyağı. Onu da koydum. Buraya tencereye alıyorum. Yavaş yavaş burayı kavuracağım. Sonra süt vereceğim. Köfteler, makarna ve sos. Sonra birleşme anı. Lezzet birleşiyor fırın kabının içinde. Sevgili seyircilerim, şu anda makarnamız pişti. Bakın içinde hiç su yok. Tamamen suyunu çekmiş durumda. Suyunu kontrollü verdim. Çünkü fazla su verip de vitamin kaybına uğramasını istemediğim için. Evet, şimdi önce beşamel sosumuzun tuzunu veriyorum. Hemen buraya beşamel sosa karabiber kırıyorum. Değirmenden. Kaynamak üzere. Karabiber olsun. Muskat da güzel yakışır buraya aynı zamanda. Tamam. Bu da tamam. Şimdi biraz da karabiber buraya verelim. Köfteye. Köfteler kızarırken 2 diş sarımsak attım içine. 2 diş sarımsak, biraz taze rozmari yani biberiye. Varsa koyun, yoksa koymayabilirsiniz. Kuru fesleğen olur, taze fesleğen olur. Hangisi varsa. Birazcık tuz, sos için sadece. Şu anda köftemizin sosuyla birlikte buluştu. Beşamel sosumuz bakın kaynıyor şu anda. Görüyoruz. Gayet güzel oldu. Bu da tamam. Şimdi beşamel sos pişti. Makarna hazır. Bu beşamel sosu önce makarnayı dökeceğim. Üstüne de beşamel sosu dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Sevgiyle iniyor. Bakın getiriyorum ve makarnayı direkt
fırın kabımızın içine döküyorum. Fırın kabımızın ölçüsü nedir? Onu da hemen hatırlatayım. 40 santime 26 santim. Boyu 40 santimlik bu cam kap serisinde en büyük olan. Bunu şimdi buraya alacağım ki daha rahat görebileceğiniz bir alana alacağım. Kıymetli seyircilerim şöyle. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Subhanallah. Evet. Buharları da çıkıyor. Biraz buharlardan görmek zor olabilir sadece. Bunu da alayım. Şimdi beşamel sosunu da getiriyorum. Makarnanın üstüne şöyle bir vereyim. Biraz da köfteyi ayıracağım sadece buradan. Ondan sonra da kaşar peynir rendesi gelecek. Evet. 3'te 2'sini burada makarnaya verelim. 3'te 1'lik mesafeyi sosu ayırdım. Onu şöyle bakın. Hemen bir beşamel sosu ile makarna buluştu. Şöyle bir kaynaşsınlar. Canlarım benim, birleşir misiniz? Sevgiyle birleşiyorlar. Burada birleştirelim. Güzel. Hemen şimdi beşamel sosuyla buluşmuş olan makarnayı güzelce yayıyorum fırın kabına. Şimdi buranın üzerine bir lezzet şöleni gelecek. Hazır mısınız sevgili seyircilerim? Köfteleri makarnanın üstüne döküyorum. Köftelerimizi makarnanın üstüne döktükten sonra şimdi geriye ayırmış olduğum sostan bu defa özür dilerim. Kamera açısını hesaplayamamışım önce. Şimdi hesapladım. Evet, şimdi şöyle üstünden gezdirerek beşamel sosumuzdan köftenin üzerine de veriyorum. Makarnada ve köftenin üzerinde sevgiyle dökülmüş bir beşamel sos görüyoruz. Müthiş bir lezzet olacak. Misafirlerinize, çocuklarınıza ikram edebileceğiniz farklı lezzette bir ana yemek ortaya çıktı sevgili seyircilerim. Şimdi buraya hiç beklemeden hemen kaşar peyniri rendesi vereceğiz. Bakın dumanları çıkıyor. Gayet güzel, lezzetli, soslu, makarnalı köfte hepsi bir arada bir fırın yolculuğu olacak. Fırını yaktım şu anda 180 derecede. Üzerindeki kaşarlar kızarıncaya kadar fırında kalıyor. Ondan sonra buyurun sofraya diyorsunuz. Ya da mesela böyle bir makarnayı yaptığınız akşamdan yapıp dolaba koyabilirsiniz. Sadece yenileceği zaman fırına verip fırında kızarttırabilirsiniz. Vakti olmayanlar için alternatif olsun diye söylüyorum. Evet, kaşarını verdim. Burası da hazır. Fırına gitmeye hazır hale geldi. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Fırın yolculuğu. 180 derece ısıtılmış fırının orta katına veriyorum. Kaşar peynirleri kızarıncaya kadar. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim kıymetli seyircilerim. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyor. Sizler de beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Evet, köfteli beşamel soslu makarnamız fırından geliyor. Şu güzelliği görüyor musunuz? Fırının içindeki görsellik benim çok hoşuma gidiyor. Sevgili seyircilerim, güzel tatları sizlerle paylaşmanın sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Ay ay ay. Allah korusun bir kaza olacak diye bayağı korktum sevgili seyircilerim. Tamam, hemen fırınımızı da kapatalım. Dünyamızda enerji çok pahalı. Tasarruflu olmaya özen gösterelim. Şimdi hemen buranın üzerine maydanoz olur, yeşil soğan olur. Ama yeşil soğan özellikle çok yakışır. Renk olarak da güzel destek verir buraya. İncecik hemen yeşil soğan doğruyorum. Sizlerden gelen yorumları takip ediyorum. Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın videolarında altyazı olarak 6 dilde alt yazımız mevcuttur. İngilizceden, Arapçadan, Fransızcadan, Almancadan. Hepsi var Allah'ın izniyle. Bütün dostlarınıza duyurabilirsiniz. Paylaşırsanız çok sevinirim. Evet efendim. Şöyle bakın, yeşil soğanda serptiğimiz zaman ayrı bir güzel
görsellik ortaya çıkar. Sunumlara da önem veriyoruz. Sıcak sıcak çıkartıp sofrada yerini alması temennisiyle. Efendim sizler kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Web sitemden de takip edebilirsiniz beni. chef-oktayusta.com web sitemde tarifler paylaşıyorum. Sizler için kıymet seçerim. Buyurun sofraya. Sofralarınız bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.